Selamlar herkese. Bu videoda arkadaşlar sizlere ücretsiz şekilde nasıl animasyon yaparsınız bunları göstereceğim. Hadi bakalım videomuza geçelim. Bu arada videomuza geçmeden arkadaşlar kanalımın 2000 abone olmasına çok az kaldı. Eğer siz de bana destek olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar yapacağımız animasyon için öncelikle bir tane konu belirlememiz lazım. Animasyon filmi olarak yapacağımız için şimdi gelin bir konu belirleyelim. Şimdi ChatGPT'ye bunu detaylıca anlatalım. Evet arkadaşlar ben prompt isteğini şu şekilde yazdım. Buradan istediğiniz şekilde kopyalayabilirsiniz veya direkt buranın ekran görüntüsünü alıp ChatGPT'ye atarak siz de bu tarz bir prompt oluşturabilirsiniz. Hadi şimdi gelin bunu gönderelim ve bakalım sonuç nasıl olacak görelim. Benden hikaye istedi. Ben hikaye yerine hikaye yok. Sen istediğin bir hikaye oluştur. Bu karakterleri kullan diye yazdım. Burada gördüğünüz gibi 4 tane sahne istediğim için 4 tane sahne var. Burada küçük küçük kısa promptlar yazılmış ve o promptların anlatıcı tarafından nasıl anlatılacağı yazılmış. Hadi gelin bu promptları görsele çevirelim. Sonra bu görselleri hareketlendirip üstüne de bir de anlatıcı yapalım. Şimdi bu promptları görsel çevirmek için hangi siteyi kullanacağım diyorsanız Gemini'yi kullanacağım. Hadi Gemini'ye geçelim. Gemini'ye burada gördüğünüz promptu girdim. Sonra da Disney karakterlerine benzesin diye Like Disney diye ekledim ve bakalım bize nasıl bir şey oluşturacak. Evet bana böyle bir görsel yaptı. Biliyorsunuz animasyonları zaten genel olarak YouTube'da çocuklar için yapıyorlar ve böyle bir çizgi animasyon yaptı. Şimdi gelin bu animasyonun devamını da üretelim. İkinci sahnedeki promptu da kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Bakalım devamını gerçekten yapabilecek mi? Evet gördüğünüz gibi burada bu sefer karakterlerin üzgün olduğuyla alakalı. Hani bakın burada kuş ona bakıyor, o ona bakıyor. Hepsi üzgün şeklinde bir detay vardı. Bu sahnede oldu. Hadi şimdi gelin 3 ve 4. sahneleri de hızlı bir şekilde yapalım. Evet 3. sahnemizi de yaptık. Tabi ufak tefek hatalar var. Kedinin 6 tane kolu var gibi. Ama hiç problem değil. Zaten animasyon olacağı için hızlı halledebiliriz. Ve evet son sahnemizi yani 4. sahnemizi de bitirdik. Burada gördüğünüz gibi işte bir köprünün inşaatını tamamlamışlar. Ve burada hepsi mutlu bir şekilde bekliyor. Hadi şimdi gelin bunları hareketlendirelim. Evet hareketlendirme için ben Helio AI kullanacağım. Bütün videoda kullandığım siteler arkadaşlar aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Oradan gidip siteleri siz de kullanabilir veya inceleyip göz atabilirsiniz. Hadi şimdi gelin Helio AI'den nasıl yapacağımızı göstereyim. Helio AI'nin alt kısmında burada gördüğünüz gibi Helio 2.3 var arkadaşlar. 2.3 en son sürümü. Buradan bunu seçiyoruz. Bir tane oluştur. 768p oluyor. Bizde premium üyelik olmadığı için buradan kapatıyoruz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. İlk resmimizi yüklemeden önce ChatGPT'nin verdiği ilk promptu buraya yazacağım. Aynı promptu girdikten sonra da buraya ilk resmi sürüklüyorum. Evet resmimiz yüklendi. Promptumuzu girdim. Şimdi de buradan start diyeceğim. Image to video kısmındayım. Bakalım sonuç nasıl olacak. Evet sonuç geldi. Hadi hep beraber bir bakalım. Gördüğünüz gibi karakterler hareketi gayet gerçekçi. Ağaçların dalları da sallanıyor. Bence güzel bir sahne olmuş. Ses efekti yok. Ses efektlerini biz kendimiz sonradan ekleyeceğiz. Şimdi gelin ikinci sahnemizi ardından diğer sahnelerimizi de yapalım. Evet ikinci sahnemizi yükledim. İkinci promptumu da girdim. Yine buradan 25 kredi karşılığında oluştura bastım. Evet ikinci promptumuzun da sonucu geldi. Hadi gelin ona da bir göz atalım. Evet gördüğünüz gibi kuşun gözünden bir gözyaşı düşüyor. Ördek aşağıda ayaklarını falan vuruyor. Kedi düşünüyor ne yapabiliriz vesaire diye. Yani animasyonumuz istediğimiz gibi devam ediyor. Hadi şimdi gelin 3. sahnemizi yapalım. 3. sahnemiz için de her şeyi yaptım. Şimdi oluşturuyorum. Bakalım nasıl bir sonuç gelecek. Evet arkadaşlar 3. sahnemiz de geldi. Hadi gelin bir de ona göz atalım. Gördüğünüz gibi şu anda kedi çivileri çakmaya çalışıyor. Diğerleri de meraklı onu izliyor. Şimdi gelin 4. sahnemizi de yapalım. 4. yani son sahnemiz en son bitirdikleri sevinç sahnesine geldik. Şimdi buradan oluştur diyorum. Promptu ve görselimi yükledim. Oluştur kısmına basıyorum. Evet arkadaşlar 4. yani son sahnemiz de bitti. Şimdi gelin onu da izleyelim. Ardından ses efektlerini yapıp animasyonumuzu bitireceğiz. Evet gördüğünüz gibi herkes çok mutlu. Kuş köprünün üstüne kondu. Uçuyor. Gayet güzel animasyonlar ve animasyon tarzları da çok iyi. Hadi şimdi gelin nasıl ses ekleyeceğimizi, anlatıcı ekleyeceğimizi göstereyim. Şimdi Eleven Rapid arkadaşlar anlatıcı sesimizi yapacağız. Bu yüzden kulaklığımı taktım. Hadi gelin metinlerimizi aktaralım. ChatGPT'den ilk metnimizi aldım. İlk anlatıcı metnimizi. Bir sabah ormanın kenarında ördek, kuş ve kedi ilk kez karşılaştı diye başlıyor. Şimdi bunu seslendireceğim. Ardından diğerlerini de yapacağız. Bu kısımdan Generate Speech diyerek buradan oluşturmaya başlıyoruz. Ardından bizlere 2 tane oluşturulmuş hal veriyor. İstediğimizi buradan indirip onu kullanabiliyoruz. Hadi şimdi gelin ilk oluşturduğumuz metni dinleyelim. Bir sabah ormanın kenarında ördek, kuş ve kedi ilk kez karşılaştı. Bir sabah ormanın kenarında ördek, kuş ve kedi ilk kez karşılaştı. Şimdi ben daha çok böyle hikaye gibi istediğim için ikinci tür bana daha çok uydu. O yüzden buradan gelip bunu indire basacağım ve indireceğim. Şimdi ben bu işlemleri hızlı bir şekilde diğer metinler için de yapacağım. Siz de bu sırada hızlı bir şekilde izleyeceksiniz.
Arkadaşlar Eleven Labs'taki işim tamam. Şimdi ben bunları CapCut'ta sıralı bir hale dizip sese uygun hale getireceğim. Ardından hep beraber izleyip animasyonumuz nasıl olmuş yorumlayacağız. Evet, görselleri üst üste koydum, sıraladım ve videonun bitmiş halini tasarladım. Hadi gelin şimdi izlemeye geçelim. Bir sabah ormanın kenarında ördek, kuş ve kedi ilk kez karşılaştı. Kuş uçamadığını ve yardım istediğini söyledi. Ördek ve kedi, kuşun yeniden uçabilmesi için küçük bir uçuş rampası yaptılar. Kuş yeniden havalandı ve üçü o günden sonra ayrılmaz dost oldular. Evet, videonun sonuna geldik. Eğer videom hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.